Göğüs ağrısıyla gelen hastalarda ayrış tanı nasıl yapılır? Çok tecrübeli bir hekim varsa mükemmel işler çıkarır. Ama tecrübesiz bir hekim varsa elmaları karıştırır, çürük elmayı eve gönderir, sağlam elmayı çürük elma diye anjiyoya alır. Bak bunlar çok yanlış. Evet. Panik atak hastaları göğüs ağrısıyla gider ama panik atak hastaların ağrısı noktasaldır. Hocam tam burası ağrıyor. Yayılma yok hocam ya tam burası ağrıyor. Kalp krizi ağrısı geçmez. Uzun sürer. Yayılır. Ses kısıklığını önemse, yutma güçlüğünü önemse, boğazdaki ağrıyı önemse. Yarın çoluğun çocuğun babasız kalmasın. Lütfen sesime kulak ver. Sakın ihmal etme. Çünkü kalp ihmali sevmez. Kalp krizleri gerçekten hem dünyada ve özellikle tabii Türkiye'de arttı mı? Rakamlar bize bunu gösteriyor mu hocam? Şimdi kalp krizi ölüm sıralamasında birinci sırada zaten. Bu birinciliği kimseye kaptırmıyor. Dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle, Amerika'da da böyle. Türkiye'de yaklaşık yılda 300 bin kişi kalp krizi geçiriyor. En son Anadolu Ajansı'nın bir verisinden baktım. 300 bin kişi. Her gün yaklaşık 1000 kişi neredeyse kalp krizi geçiriyor. Yani her dakika 30-35 kişi kalp krizi geçiriyor bu ülkede. Evet. Rakamlara bakar mısın? Çok ürkütücü. Peki biz 25-30 sene önce Çapa'da asistanken her yerde anjiyo yapılmazdı. Şu anda İstanbul'da anjiyo yapılan hastaneleri say desem say bitmez. Ben annem Ağrılı. Ağrı'da devlet hastanesinde asla anjiyo yapılamazdı. Hasta o karda, o kışta, o kapalı yolda Erzurum'a sevk edilir. Ölmezse yetişirdi. Ama şimdi her yerde. Şimdi her yerde var. İlçelerde var. Büyük ilçelerde anjiyo var. Bütün illerde var neredeyse. Yani tek tük olmayan varsa hatırlamıyorum ama bildiğim kadarıyla Ağrı'da varsa her yerde var. Ama yine de kalp krizi geçirip insanlar ölüyorlar. Ve kalp krizleri erken dönemde yetişmezse ölüyor. Maalesef. Buradan yine Sağlık Bakanlığı'na bir ricam ve Çalışma Bakanlığı'na bir ricam olsun. Nedir hocam? Özellikle koroner arter hastalığı olduğu bilinen, stent takılan, bypass olan, şeker hastası olan, yüksek tansiyonu olan, SGK kaydında tanı alan insanlara yılda bir kez kalp muayene şartı getirin. Sen bu şartı getirmezsen kardeşim, senin iş akdini feshederim, işverene de ceza keserim diyeceksiniz. Sen restoranlara gidiyorsun, o çocuklar her yıl belli zamanlarda portör muayenesi diye bir muayeneden geçiyorlar değil mi? Onu alamayan restoranı kapatıyorlar ya da ceza yazıyorlar. Evet. Fabrikada çalışan işçi kardeşim, bak burada senin lehine konuşuyorum. Bak yarın çoluğun çocuğun babasız kalmasın. Lütfen sesime kulak ver. Sağlık Bakanı, Çalışma Bakanı, Sayın Bakanlar rica ediyorum. Bu insanlara mutlaka yılda bir kez mutlaka rutin kontrol şartı getirin. Aynı portör muayenesinde olduğu gibi. Ve biz o zaman bu insanlar en üretken oldukları 30'lu, 40'lı, 50'li ya hatta 60'lı yaşlarda basit bir kalp krizinden kaybetmeyiz. Bakın şu çağda sağlıkta erişimin kolaylaştığı, ülkede sağlığın geliştiği, hastanelerin bollaştığı bir yerde sakın ha bana randevu alamıyoruz, sakın ha bana erişemiyoruz söylemeyin. Gerekiyorsa acile gidin. Hocam bende tuhaf bir şey oldu, göğsüme. O seninle doktorun vicdanında kalır. Hani o doktor seni önemser, önemsemez. Evet. O onun vicdanı. Ama ben burada vicdanlı bir hekim olarak sesleniyorum. İmkanlardan faydalan, sağlık muayeneni ol. Sakın ihmal etme. Çünkü kalp ihmali sevmez. Kalp öyle bir sevgilidir ki bir gün onu aramazsan bir daha senin yüzüne bakmaz. Ve çalışmaz ve seni yani şalteri indirirse bir daha o şalteri çıkaramazsın.
Aile hekimleri 40 yaşından sonra nasıl ki kadınları özellikle mamografi için hatta baskılayarak arıyorlar. Bir yandan bu şekilde de desteklenebilir, hatırlatma yapılarak, yapması gerektiği söylenerek, değil mi hocam? Yani burada bir Çok önemli. birlikte Mesela hareket etmek lazım. ben sana bazı hastalar söyleyeyim. Mesela Buyurun. hocam sesim kısıldı son zamanlarda, annem sigara da içmez. Anlamadım, sesi kısık. Ara ara bir şeyler yiyor, genzine kaçıyor. Ara ara ağrı duyuyor, kulağı ağrıyor, şiddetli kulak ağrısı, zonkluyor. Ne olduğunu anlayamadık. Sonra bir gün boynunda sanki bir şey var burada diyor ama bir şey de görülmüyor. Bu ne ola ki? Şimdi sigara içmeyen bir hasta, sigara Evet. içse gırtlak kanseri mi acaba, bir gırtlak muayenesi ol dersin. Ya da ses tellerinden nodül olabilir. En azından bir hakikaten kulak burun muayenesi olmasında fayda var. Hı hı. Ama hocam basit bir ses kısıklığı deyip geçiştiriyorlar. Boynumda şişlik var. Bir bakıyorsun 15 santime kadar beklemiş. Ya niye bekledin? Bak, boyunda en fazla şah damarı tümörü görüyoruz. Boyunda glomus dediğimiz tümör 3 türü var. Sinirden kaynaklı, atar damardan kaynaklı, toplar damardan kaynaklı. Glomus vagale, glomus jugulare, glomus caroticum. 3 tane de tümör. Bu tümörler tedavi edilmezse ileride başına çok büyük iş alırsın. Bak, bu çok önemli. Burada en azından basit bir ultrason bu işi çözer. Basit bir ultrason. Kendini lütfen önemse. Ses kısıklığını önemse. Yutma güçlüğünü önemse. Boğazdaki ağrıyı önemse. Hocam çene altında hafif bir ağrı var. Basit bir lenfadenit ya da lenf bezi iltihabı da olabilir. Dişin çürümüştür, ona bağlıysa olabilir. Ama hocam yok ya, hiçbir şeyim de yok. Birden bir şişlik çıktı. Ağrısı da yok. Önemsemedim. Önemse. Bak, bunlar lütfen çok önemli. Şah damarı tümörü ameliyatları artık dünyada, sadece Türkiye'de lokal anestezi ile konuşa konuşa düşük komplikasyonla başarıyla yapılabiliyor. Kliniğimizde biz bu ameliyatı yapıyoruz. Yıllardır başarıyla yapıyoruz. Lokal anestezinin bir sürü avantajı var. Evet. Kafa çift sinir hasarları daha az oluyor. İnme riski çok düşük. Hastanın taburcu süresi çok kısa. Oldukça önemli. Hocam bir gün hastanın biri, yani sen kusura bakma, ben aldım sazı elime götürüyorum. Estağfurullah hocam, tabii ki Bir sizi gün dinlemeye geldim. hastanın biri geldi. Hocam dedi, ben son zamanlarda tuhaf bir şekilde göğüs ağrım var. Tam da anlayamadım ama kalp krizi geçiriyorum herhalde deyip acile gider. Ve bunların büyük bir bölümü acili boşu boşuna meşgul ederler. Sen bu arada gerçekten ihtiyacı olan acil hastaları atlarsın. Çünkü göğüs ağrısıyla 1000 tane hasta gelir. Bunları ayırt etmek zorundasın. Panik atakla mı? Orada çok tecrübeli bir hekim varsa mükemmel işler çıkarır. Ama tecrübesiz bir hekim varsa elmaları karıştırır. Çürük elmayı eve gönderir. Sağlam elmayı çürük elma diye anjiyoya alır. Bak, bunlar çok yanlış. Evet. Senin acilen o çürük elmayı düzeltmen lazım. Eve gönderirsen o tamamen çürür ve ölür. Öyle çok hikaye biliyoruz. Hocam babam ağrım var diye gitti. Bir şeyin yok. Al şu ağrı kesici, eve git dediler. Babam gece yatağında ölü bulundu. Bunu çok duyuyoruz. Bak, bunlar yanlış. Şimdi göğüs ağrısıyla gelen hastalarda ayrış tanı nasıl yapılır? Bir kere hikaye çok önemli. Ne oldu? İşte hocam babam saat 12'den beri ya da annem göğüs ağrısı var. Ha, öyle mi? Bakarsın, elektrosuna bakarsın, kan değerlerine bakarsın. Kalp krizine biraz benziyor ama kırık kalp sendromu var mı acaba? Bir kayıp falan oldu mu ya da bir kavga ya da bir üzüntü ya da hocam evet dün anneannemi kaybettik. Kırık kalp sendromu. Çünkü kırık kalp sendromu ve kalp krizi laboratuvarla ayırt edilemez. Elektrosu bozuktur. Kan değerleri aynı kalp krizindeki gibidir ve bu insanlar anjiyo alınır ve boş çıkar. Özellikle menopoz öncesi kadınlarda ilave bir rahatsızlık ve risk faktörü yoksa iyi anamnez almak lazım. Kırık kalp sendromu atlamamak için. Peki hocam panik atak mı acaba? Panik atak hastaları göğüs ağrısıyla gider ama panik atak hastaların ağrısı noktasaldır. Hocam tam burası ağrıyor. Yayılma yok hocam ya, tam burası ağrıyor. Peki yürürken, otururken hocam fark etmiyor, sürekli oluyor. Anlamadım ya, hep burası ağrıyor.
Sonra o anda bir dikkat edersin. Dikkati dağılır. Bir şeyler olur. 10 dakika sonra hocam geçti ağrım. Geçer. Kalp krizi ağrısı geçmez. Uzun sürer. Yayılır. Kalp krizinde ilave ne olur? Ne olur? Bulantı, kusma, soğuk terleme, endişeli bakış, o bakış, göz bakışları, her an ölecek korkusu. Panik atakta da benzeri olur ama Oluyor. panik atak Soğuk geçicidir. terleme. Geçicidir. Panik atak 15 dakika sonra normale döner. Ya da bir sakinleştirici alır. Çok da ajite ise hemen rahatlar. Tamam ağrım geçti der. Kalp krizinin ağrısı geçmez. İnatçı, şiddetli ağrısı olur. Dolayısıyla buna ekarte etmek lazım. Evet. Peki hocam ya benim aynı zamanda reflüm de var. Böyle tuhaf bir şey. Ağzıma acı su geldi, göğsüm ağrıdı. Böyle acayip mide siniriyle kalp siniri aynı sinir. Beyne aynı impuls gider. Reflü, gastrit ya da ülserde ağrı duyarsan kalp krizi geçiyor da zannedebilirsin. Dolayısıyla bunu ekarte eden doktor. Doktor nasıl ekarte eder? Verir sana bir antasit, tasit verir ya da bir şurup verir. Zaten mide sorunu varsa geçer. Ha geçmiyor, ağrı devam ediyorsa ve yayılan bir ağrıysa ve ilave semptomların da varsa hiç bekleme. Bir de elektron zaten bozulur. Mesela elektro, kan tahlili onlar burada devreye girer. Mide rahatsızlığında bunlara bozukluk yoktur ama kalp krizinde bunlar bozuktur. Sende o zaman bunlar var. Ya da kolum uyuştu, kalp krizi geçiriyorum. Evet. Doktora koşarlar. Kalp krizinde uyuşma nadirdir ama olabilir. İlave ağrı da olursa kalp krizi bir de yayılıyorsa kalp krizi ön planda düşünebilirsin. Ama sadece uyuşukluğu kalp krizi olarak değerlendirmek yanlış. Boyun fıtığım vardır, sinir sıkışmam vardır. Yanma hissinden bahsedilir. Yani yanma ayrı. O boyun farklı fıtığında mı? olmaz. Boyun fıtığında bayağı bir uyuşuk ve güçsüzlük kalp olur. krizi. Evet. Ya hocam ya nedense elim güçsüzleşti sanki bir şey tutamıyorum. Kalpten uzaklaş. Bu sefer fıtık. Tabii kalpte böyle bir şey olmaz. Mümkün değil. İnme hata da geçiriyor olabilirsin. Yaşın, risk faktörün ve tansiyonun varsa ya da kalbinde ritim sorunu varsa pıhtı atmıştır beynine. O da elinde uyuşukluk ve güçsüzlük yapabilir. Hayati önem arz eden ve ilk kez burada konuştuğu önemli konular vardı. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine ve sizlere izlediğiniz için kıymetli yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek dileğiyle.